Size bir sorum var. Ne olsaydı mutlu olurdunuz? Ya da ne olursa mutlu olursunuz? Bu soruya birden fazla cevabınız olabilir tabii ki. Lütfen bu cevaplarınızı bir kenara yazın. Hatta mümkünse yorumlara yazın. Biraz sonra bununla ilgili önemli bir konu konuşacağız. Ingrid Thetaly bir blog yazısında şöyle yazıyor. Ne zaman başıma iyi bir şey gelse, tabii bu güzel ama asıl bir eş bulduğumda mutlu olacağım diye düşündüm. Güzel ve yeni bir daire bulduğumda, evet güzel ama burayı paylaşacak birini bulduğumda mutlu olacağım diye düşündüm. Terfi aldığımda arkadaşlarımla bir şey içmeye gittim ve yine evet terfi aldığım için keyifliyim ama asıl burada oturan tek bekar ben olmadığımda mutlu olacağım diye düşündüm diyor. Belki benzer cümleleri siz de kullanıyor olabilirsiniz. Nokta nokta olunca kendimi çok iyi hissedeceğim. Eğer nokta nokta olursa hayatım çok iyi olur. Karavanım olsun, onu bir alayım, işte esas o zaman mutlu olacağım. Ya şu işten bir kurtulayım, bir çıkayım, işte o zaman gerçekten mutlu olacağım. Ya bir emekli olayım da işte o zaman mutlu olacağım. Emin misin? Bunlar görünüşte gayet masum, isteklerimizi, arzularımızı bildiren cümleler gibiler. Ama aslında bazı durumlarda, bazı kişiler için bu cümleler bir zihniyetin, bir bakış açısının göstergesi olabiliyor. O an içinde bulunduğu anın tadını çıkarmak yerine ertelemenin, hep mutluluğu bir şeylere bağlamanın, bir koşul belirlemenin mutluluk için ve bir şekilde o mutluluğu erteleyerek kendi kendine sabote etme zihniyetinin göstergesi olabiliyor aynı zamanda bu cümleler. Ama bu tabii sadece bizimle ilgili bir şey değil. Çocukluğumuzdan itibaren bu şekilde yetiştirildik. İçinde bulunduğumuz toplum, içinde bulunduğumuz ülke, o ülkenin kültürü, annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz, izlediğimiz televizyon programlarından dinlediğimiz müziklere kadar, atasözlerimize kadar pek çok faktör bize hep mutluluğun belli koşullara bağlı olduğunu öğretti. Ve dolayısıyla çocukluğumuzdan itibaren bu şekilde koşullandırıldık. İyi bir okuldan mezun olursak, iyi bir işimiz olursa, iyi bir eşimiz olursa, o eşten güzel güzel çocuklarımız olursa, güzel bir evimiz, güzel bir arabamız, şunlara sahip olursak ya da şunları yaparsak mutlu olabileceğimiz öğretildi bizlere. Ve bizler de bunlara sahip olamadığımız her anın içinde var olan mutluluğu görmeyi reddettik ve mutluluğu erteledik. Evet, şu an elimde bu var ama asıl şu olunca mutlu olacağım. Bu aslında oldukça toplumsal bir konu. Bir şekilde bu kriterler belirleniyor. Ardından bu kriterler bize öğretiliyor. Bu şekilde yetiştiriliyoruz. Ve bir şekilde bu kriterlere uygun davranmadığımızda ya da bu mutluluk kriterlerine sahip olmadığımızda toplum üzerimizde gizli bir baskı oluşturuyor. Ne yapıyor mesela? Bunlara sahip değilsek bizi eleştiriyor, bizi yargılıyor ve bize akıl veriyor. Evli değil misin ya? Niye? Yalnız yaşanır mı ya? Oysa ben belki şöyle düşünüyorum. Evlilik düşünür müsünüz? Niye düşüneyim, ne lüzum var? Kim uğraşacak? Evlenirsin o da yetmez. Çocuğun yok mu? Niye yok? Çocuksuz hayatın anlamı mı olur canım? Yani çok güzel bir şey. Ben çocukları çok severim. Ama hayatın anlamını bunun üzerine kurgulamamış olabilirim. İkisi de kabul edilebilir. Mesela bir genç belki birikimiyle dünyayı gezmek istiyor, dolaşmak istiyor, farklı kültürleri tanımak, farklı coğrafyalarda bulunmak ve bu yolculuk sırasında kendini keşfetmek istiyor. Bu deneyimi yaşamak istiyor şu fani dünyada. Fakat bunu duyan akrabaları ya da çevresi ne diyor? Saçmalama. Olur mu öyle saçma şey? Hemen bir ev taksidine gir. Zaten şimdi girsen 20 yılda anca. Tabii aman diyeyim biz de aynı hataya düşmeyelim. Yani mutluluk ev almamaktır, işte gezmektir, dolaşmaktır, dünyayı keşfetmektir demiyorum. Ben diyorum ki mutluluk herkes için farklı olabilir. Herkesin kendi değerlerine göre, kendi bakış açısına göre, kendi yaşam amacına göre farklılaşabilir. Dolayısıyla kimisi için evet, ona sahip olmak belki gerçek mutluluktur. Kimisi içinse tam tersidir. Önemli olan sizin gerçekten ne istediğiniz, sizin kendi sahip olduğunuz değerlerin ne olduğudur. Hani o şu olursa mutlu olurum ya da şu olduğunda mutlu olacağım dediğiniz şeyler var ya, işte bunların kaçı gerçekten sizin kendi sahip olduğunuz değerlerle,
sizin gerçek yaşam amacınızla alakalı, kaçı toplum tarafından dışarıdan size empoze edilmiş değerler, bunların farkına varmaktan bahsediyorum. Zira bu sorunun cevabını bilmek önemli. Eğer bu amacın peşinde bir ömür koşturacaksam, o zaman bu cevabı bilmem gerekiyor değil mi? Gelin görün ki bizi gerçekten neyin mutlu edebileceği konusunda pek de iyi tahminler yapamıyoruz gibi gözüküyor. Çünkü bunu bilebilmek için kişinin bireysel farkındalığının yukarıda olması gerekiyor. Kendini gerçekten iyi tanıyor olması lazım. Kendi sınırlarını, kendi kapasitesini, kendi sahip olduğu öz değerleri iyi analiz etmiş olması lazım ki ben gerçekten ne istiyorum, beni ne mutlu eder sorusuna da daha sağlıklı cevaplar verebilsin. Bu konuyla ilgili bireysel farkındalık ve kendini daha yakından tanıma konusunda sana yardımcı olabilecek bazı araçları şuradaki oynatma listemde paylaşıyorum. İlgilenenler bu videodan sonra oraya gidebilirler. İster empoze edilmiş olsun, ister kendi kriterlerimiz olsun, bir şekilde geleceğe dair mükemmel bir hayat profili çizeriz. Ve bundan uzak kaldığımız her anı kendimiz için bir eziyete dönüştürmeye başlarız. Yani bu ideal hayattan, bu beni kesin mutlu edecek dediğimiz koşullardan uzak kaldığımız her an artık bizim için bir eziyettir ve bir şekilde kendimize mutlu olmayı yasaklarız o hedefe ulaşıncaya kadar. Adeta mutluluğu askıya alırız. Bunu yaparken belki de bazılarımız kendi olmaya, mutlu olmaya henüz hazır olmadığı için, cesareti olmadığı için bunu yapıyor olabilir. Başarısız olmaktan o kadar çok korkuyor ki o adımı atmak için gerekli cesareti kendinde bulamıyor ve sürekli bahaneler üretiyor. Yani o bahaneler neler? İşte o bahaneler mutluluk için gerekli o koşullar. Kendine sürekli yeni koşullar belirleyerek mutluluğu sürekli erteliyor. Bu şekilde kendini sabote ediyor. Ya da belki de içten içe mutluluğu hak etmediğine inanıyor. Mutlu olmak için eğer her şeyin mükemmel olmasını bekliyorsak daha çok bekleyebiliriz. Ve benden duymuş olmayın ama belki bazılarımız daha çok bekleyecek zamana da sahip olmayabilir. Zira hayat kısa. Bu demek değil ki tabii ki sürekli anın keyfine ve zevkine dalalım. Sürekli eller havaya gezelim, coşalım, eğlenelim, hiç hedef belirlemeyelim kendimize demek değil. Yani ne bu uç ne de bu uç. Aslında bu iki ucu dengelemekten bahsediyorum. Elbette ki daha iyi bir yaşam için, değişim ve gelişim için hedeflerim olsun ve bunlar için çabalayayım. Ancak bu bugün de var olan mutluluğu yaşamama engel olmasın. Bugünkü mutluluğumu ertelememe neden olmasın. Bakın buna kendi yaşamımdan bir örnek vermek istiyorum. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve artık son yıllarda hakikaten beni boğacak derecede hissediyorum İstanbul yaşamı ile ilgili olarak ve her beyaz yakalının olduğu gibi benim de daha kırsal bir yere yerleşip domates yetiştirme hayallerim var. Evet, gerçekten o zaman mutlu olacağım diyorum. Fakat bunu dediğimde bir süre sonra şunu fark ettim. Sürekli kırsal yaşamla ilgili videolar izliyorum, köye göçmüş insanların hayat hikayelerini dinliyorum. Bir süre sonra bunun bende takıntı olmaya başladığını fark ettim ve bu hedef, bu hayal beni o kadar negatif yönde etkilemeye başladı ki İstanbul'da yaşadığım her an artık benim için zehir olmaya başladı. Yani sürekli olarak işte trafikten şikayet etmek, kalabalıktan şikayet etmek, ya ne biçim şehir burası, şu su da şöyle, bu su da böyle. Oysa şimdi işte şurada olsaydım, şu şehirde olsaydım şimdi ne güzel yaşardım diye düşünerek bir süre sonra hakikaten burada yaşadığım her anı kendime zehir etmeye başladığımı fark ettim. Ve sonra durdum düşündüm, bir dakika. Evet, bir hayalim var. Bu hayal için çeşitli gereklilikler var. Mesela işte orada yaşamını sürdürebilmek için bir iş kurmak, bu işin sürekliliğini sağlamak, işte belli bir miktar birikim yapmak gibi ve bunları yapabilmek için de şu anda burada olmam gerekiyor. Tamam, ama şu anda burada olmam gerekirken ya bu anı zehir ederek sürekli söylenerek yapmak var, bir de anın da mutluluğunun tadını çıkartarak hedefe doğru ilerlemek var. Ve ikisinden birini tercih etmek gerekirse
Tabii ki bu, yani anın da keyfini çıkartarak ama hedefime doğru çalışarak gitmek çok daha sağlıklı. O halde neden bu anı kendime zehir ediyorum dedim ve bakış açımı değiştirerek daha farklı düşünmeye başladım. Yani diyorum ki sadece sonuca odaklanmasak, süreçten de keyif almaya çalışsak acaba nasıl olur? Ödüle doğru giderken neden yolda da mutlu olmayalım?